Genel olarak Kanto'yu çok beğendim arkadaşlar. Acayip sakin bir şehir. Yani özellikle Saigon'dan sonra. Yani Kanto, Vietnam'ın Mekong Delta bölgesinin en büyük şehri. Vừa ăn xong, phố xa sáng rực, trời còn ấm, nụ cười ai cũng hiền. Bàn ghế đông, cha còn bốc khói. Thành phố này về đêm lại càng vui. Mỗi bước đi, màu sắc lại đổi. Mỗi góc phố một câu chuyện mới. Tôi là người lạ nhưng không thấy lạ. Như thể nơi đây đã biết tôi rồi. Việt Nam ơi, lại làm tôi bất ngờ. Tưởng nhỏ thôi, ai ngờ trái tim to. Tên thì đẹp, con người thì ấm áp. Tôi đi chơi mà chẳng còn thấy mình là khách nữa. Tiếng xe máy Kaplumbağa da yeniyor mu acaba ya? ai cũng ngoài đường, chẳng ai vội vã. Thời gian ở đây thích trôi thật chậm. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. 80'lerin gecesi varmış. 80'lerin sonu, 80'lerin ortasından 95'e kadar. Evet, buradan sonra konuşamayabilirim. Kanto'nun en hareketli sokağındayız şu anda. Burada böyle sokak yemekleri, müzikler, şenlikler, bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Bu sokağın adı Ben Ninh Kieu. Ben Ninh Kieu buranın böyle en hareketli noktasıymış. Şimdi burayı böyle birazcık beraber gezeceğiz. Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'nın aslında bir anlamda kalbinde yürüyoruz. Burası Ninh Kieu Wharf. Yerel adıyla Ben Ninh Kieu. Kanto şehrinin hem simgesi hem de sosyal yaşamın en yoğun noktalarından bir tanesi burası arkadaşlar. Hau Nehri'nin kıyısında uzunca bir yürüyüş alanı diyebiliriz. Bu nehir Mekong'un Vietnam'daki iki kolundan bir tanesi. Yani Mekong'un iki kolundan bir tanesi. Hemen sol tarafımızda. Oraya da geçeceğiz ama orası biraz daha boş. O yüzden burada kalalım dedik. Gün boyunca ticaret tekneleri, balıkçı kayıkları, yolcu tekneler bu suda hareket ediyor. Akşam saatlerinde ise her şey çekiliyor. Böyle halk eğlencelerine, sokak satıcılarına, doğrudan doğruya aktif Güney Vietnam'ın o hareketli, kolektif yaşamına bırakıyor. Aynı zamanda Güney Vietnam, bütün Vietnam öyle ama Güney Vietnam bir tık daha kolektif arkadaşlar diyebiliriz. Hala nehir aktif taşımacılığını sürdürüyor. Yani nehirdeki taşımacılık ya da ticari süreç durmuş değil. Aktif bir biçimde taşımacılığa devam ediyor. Akşam saatlerinde bu bölge belirgin şekilde değişiyor. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte yerel halk ve ziyaretçiler tıpkı gördüğünüz gibi buraya akın ediyor. Basit plastik sandalyeler, masalar, satıcılar dört bir tarafa saçılıyor ve sokak yeniden halk tarafından bir anlamda işgal ediliyor. Ne güzel işgal. Çok genç bir nesli var Vietnam'ın. Gençleri inanılmaz arkadaşlar. Hepsi eğleniyor sokaklarda. Hello.
enteresan bir biçimde şu bilgiyi vermek istiyorum. 2026'daki mutluluk endeksi sıralaması yapıldı. Biliyorsunuz her sene bir mutluluk endeksi sıralaması oluyor dünyada. Genellikle psikiyatrik ilaç kullanımından tutun da yapılan 2000-3000 kişilik anketlere kadar birçok anketlere dayanarak mutluluk endeksi sıralanıyor. Finlandiya her zamanki gibi birinci. 7,5'tu yanlış hatırlamıyorsam puanı. Fakat Vietnam inanılmaz bir yükselişte. Amerika Birleşik Devletleri'nin sıralamadaki yeri 30 iken Vietnam'ın 46. Hatta Fransa'nın hemen hemen yanında diyebilirim. Bölgede Japonya'yı, Güney Kore'yi geçmiş durumda. Yani Vietnam'daki insanlar Japonya'dakilerden ve Güney Kore'dekilerden daha mutlu. Vietnam'ın sıralaması 2026 endeksine göre 46. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diktatöryel rejim, yani Trump'ın tek adamlığa doğru geçmesi Amerika'yı inanılmaz derecede geriletti. Amerika'daki insanların mutluluk oranına Vietnam yetişiyor. Türkiye bu sıralamada 94. Yani 46 Vietnam, Türkiye 94. arkadaşlar. Yani doğal. Bir yorum yapmayayım. Çok sıcak, çok kalabalık. Çok kalabalık ve çok sıcak. Motorlara bakar mısınız arkadaşlar? No canım. Her yerde ayrı bir müzik var arkadaşlar. Sokak başı bir mini konser ya da bir sokak müziğine denk geliyoruz. Black pizza. Bamimizi yapıyor küçük hanım. Do you want? No. Sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla müzik var. Böyle çok güzel bir susam yağı sürdü üstüne. Bakın görüyorsunuz. Ben ciğer pate istemedim. Çünkü ciğer patenin tadını sevmiyorum. Onu istemedim. Ama onun dışında diğerlerini alıyorum. Yumurta var gördüğüm. Karides, kurutulmuş karides var. Bakın şu çok güzel bir şey. Nuk. Okay. İçecek alalım dedik de arkadaşlar. Nuk. Biraz daha boşaldı gibi. Bakın burada bir tane var. İleride bir başkasının sesi geliyor. İçeceklerimizi alacağız arkadaşlar. Bayağı karışık bir şey geldi. Ben bammici zannettim ama yine bammi diyorlar. Fakat içine inanılmaz fazla. Yani ben sandviç istiyordum aslında, bu şekilde geldi. Olsun yani, yine de güzel. Kötü değil. Yani kötü değil. Ama nasıl yiyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Onu birazcık karıştırıyorum. Şöyle aldım. Gayet güzel. Oh. Valla turun yemeğinden 1000 kat daha güzel. Sokak, her şey sokakta ya, yemin ediyorum. Acayip lezzetli. Bakın bunlar avokado parçalarıymış. How much is it? 55. Arkadaşlar ikisi birden sadece 55.000 lira ya. 55.000 lira diyorum. 55.000 VND. Yani 1.7 ile çarpın. Ne kadar ediyor? Yaklaşık
100 lira. Bakın tavuk parçalarını da görüyor musunuz? Avokado. Kaşar peynir var ekmeğin içinde. Bakın bakın bakın. Of, pizza gibi ya. Bir diğeri de bu. What is his name? Bánh tráng nướng. Bánh tráng gơi. Bánh tráng Bánh tráng nướng. gơi. Arkadaşlar çok güzel bir şeye benziyor, bakın. Mükemmel. Vietnam pizzası gibi bir şey bu ya. Arkadaşlar bu bayağı bildiğiniz Vietnam'ın ilkokullarının, ortaokullarının önünde satılan lavaş, ince lavaş, kağıt elma benzeri yufka ile dış katmanı olan malt şekeri çubukları, içinde malt şekeri çubukları olan rendelenmiş Hindistan cevizi de var ve siyah susam. Adı Bo Bia Nugot. Bo Bia Nugot. İsmi bu. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Deli gibi müzik var. Deli gibi müzik var. Allah'ım ya Rabbim, çıldıracağım. Arkadaşlar, okul önü tatlısına bayıldım. Az önce yediğimiz muhteşem şey, bakın bu. Burada ve bu hayvan. Çok teşekkürler. Thank you very much. Evet, gerçekten de muhteşemdi. Okul önünde satılan, ismini unuttum arkadaşlar. Yani bütün yiyeceklerin isimlerini unutuyorum. Müzikle gürültü karışmış durumda. O yüzden de beni duyabilecek misiniz bilmiyorum. Bu Van Co. Buna Güney Vietnam bluzu da diyorlar. Güney Vietnam bluzu. Daha çok böyle tarla işçilerinin yaşamını anlatıyor. Bu şekilde harika bir akşam geçirdik ya. 3-4 saattir bu upuzun sokaktayız. Fransız sömürge döneminde iskeleymiş burası. Sonrasında kamusal alana geçmiş. Kamusal alana geçmiş ne demek ya? Kamusal alanın hizmetine sunulmuş. Bir yandan da sağ tarafımızda eski bir mimari var arkadaşlar. Bakın, eski bir mimari yine karşımızda. Şöyle göstereyim. Yani hem tarih hem bu tatlı kaos, güzel kaos, huzurlu kaos. Kaostan huzur mu olur diye sorabilirsiniz. Ama buraya bakarsanız görebilirsiniz. Yani gerçekten de kaostan da huzur oluyormuş. Çünkü insanlar güler yüzlü. Hello, hello. Çünkü insanlar güler yüzlü. İnsanlar yargılamadan bakıyor ve gerçekten de o enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Böyle harika bir yer kurmuşlar. Tek kelimeyle harika bir yer kurmuşlar. Fransız sömürgecilik döneminden kalma ama şimdi çok güzel bir biçimde, bir güzel tatlı bir kamusal alan olmuş. Evet, yavaş yavaş biz de geçelim. Yani bu gece kapanmıyor anladığım kadarıyla. Bu insanlar sürekli buralarda. Kanto Market diyor. Böylelikle marketini de görmüş olduk. Şu kıyafetlerin renklerinin güzelliğine bakın. Uyumun güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk ve çok güzel. Evet, böyle bu yol boyunca arkadaşlar sağlı sollu dükkanlar, rengarenk dükkanlar, tezgahlar onların önlerinde. Sokak müzisyenleri, en az 8-9 tane grup saydım. Birbirlerini rahatsız etmeden, belli ki aralarında mesafe kurulmuş, düzenlenmiş. Yaklaşık 60 metre, 50 metre kadar mesafeyle müzik yapıyorlar. Geceye inanılmaz güzellik katıyorlar sokak sanatçıları. Bir zamanlar benim 90'larda çok fazla gördüğüm bir ortam. Kadıköy'de, pek çok yerde, Beşiktaş'ta, Taksim'de çok fazla gördüğüm bir ortam. Şimdi ne kadar var bilmiyorum açıkçası.
Ama böyle bir ortamın oluşması için gerçekten de özgürlük şart. Ve ben Vietnam'da buna bizzat şahidim. Yani hiç öyle sosyalist Türkiye şu bu falan, tamamen özgürlük içerisindeler. Yani rengarenk. Ve çok tatlı ve çok güzel bir gece hayatı var burada gerçekten. Oh, evet, yavaş yavaş boşaldı artık cadde. Müzisyenler de toparlanmaya başlamış. Thank you very much. It was wonderful. It was wonderful music. Thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome to Vietnam. Thank you very much. To you Vietnam. To you Vietnam. Thank you. Arkadaşlar şu çok güzelmiş ya. Excuse me. Ah, excuse me. How much is it? 60. 60. 16. Yeah. Ah, okay.